Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş, çok hoş, çok güzel dikişsiz bir patik modeli anlatacağım. Farklı bir teknikle öreceğiz. Çok şık, çok güzel olacak. Çeyize de çok yakışır. Kendinize de örebilirsiniz. Örüp satabilirsiniz. Harika olur diye düşünüyorum. Ben daha öncesinde bu modeli 2 farklı versiyonda yapmıştım. Ama arka kısmı desensiz olarak yapmam çok istendi. Hatta ben örerken dün bile yazmışlardı takipçilerim. O şekilde de yapar mısınız diye. İnşallah bugün izleyeceksiniz. Evet, iki renkli bir patik modeli arkadaşlar. İki renkli, ön kısmı desenli, arka kısmı haraşo olacak. Ee, Tamamen dikişsiz arkadaşlar. Evet, ip olarak patik ipi kullanacağım. Siyah ipimi daha az kullanacağım. Böyle pudra pembeyi daha ağırlıkta ana renk olarak kullanacağım. Şiş olarak da 3 numara şişle öreceğim. Bir de ağız kısmını şöyle tığlamak için tığda ihtiyacımız var. Onu da söyleyeyim, yanınızda bulundurun. Evet, büyük ya da küçük yapmak isteyenler, daha büyük daha küçük yapmak isteyenler benimle aynı yapsınlar. Size videoda söyleyeceğim, daha büyük ya da daha küçük yapmak istiyorsanız şurada şu şekilde yapın diye. Benim ördüğüm model 37-38 numara ayak için olacak. Dediğim gibi büyük ya da küçük yapmak isteyenler yorum kısmına yazsınlar ya da videoda söyleyeceğim. Hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. Evet, 17 ilmek atarak başlayacağız. Evet, şişimize şöyle hızlıca 17 tane ilmek atayım. En çok beğenilen, en çok tutulan modellerden bir tanesi arkadaşlar. Hem kolay hem dikişsiz, ayağı rahatsız etmeyen bir model. Evet, 3, 6, 9, 12, 15, 2 ilmek daha atayım. 16 ve 17. Evet, 17 ilmek attım, çevirdim. Haroşa öreceğim. İlk sıra hiçbir işlem yok. Haroşaları ben ön yüzden de düz, arka yüzden de düz olarak örüyorum. Evet, son ilmeğimi de haroşa örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyiz. İpimiz sol taraftaysa ön yüzdeyiz. Bu alt kısımdan da anlayabilirsiniz. Eminim çoğunuz da biliyorsunuz. Şimdi bu sırada desenimizi artırmamıza başlayacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bu bir. 8 ilmek haroşa örelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 ilmekten sonra bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Ve kalan 8 ilmeğimi de haroşa örerek sıramı tamamlıyorum. Sadece ön yüzde artırma yapacağız. Arka yüzde tersler ters, haroşalar haroşa olacak. Çevirdim. Arka yüzdeyiz. 8 ilmek haroşamızı örelim. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Karşımda ön tarafta artırdığım ilmek var. Onu ters örüyorum. Bir ters, ortadaki ilmeğim ters, diğer artırdığım ilmek ters. 8 ilmek haroşadan sonra 3 ters ördüm. Kalan 8 ilmeğimi de haroşa örerek sıramı tamamlıyorum. Evet, çevirdim. Ön yüzdeyim. İkinci artırma sırası. İlk ilmeğim kenar ilmek olduğu için örmeden sağ şişimi aldım. Bu yan kısımlardan sonra ilmek alacağız. O yüzden
Kenarları düzgün olsun. 8 ilmek haroşamı örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmek haroşadan sonra bir doladım. 3 tane düz ilmeklerimde düz, haroşalarımda düz ördüğüm için bu sırada hep düz öreceğim. Evet, bir dola 8 ilmekten sonra bir doladım, 3 düz ördüm, bir doladım. Kalan 8 ilmek haroşamı da örüp ikinci artırma sıramı tamamladım. Çevirdim. Şöyle. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 8 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 ilmek haroşadan sonra bir alttaki artırdığım ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane ters ördüm. 8 ilmek haroşalarımız sabit. Onları haroşa örerek ilerliyorum. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Modelimin ön yüzündeyim. Yine 8 ilmek haroşam. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmek haroşadan sonra bir doladım. Düz örerek ilerliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Bir doladım. Kalan ilmeklerimi de haroşa örerek 3. artırma sıramı tamamlamış olacağım. Çevirdim. Arka yüzdeyim. 8 ilmek haroşa. Başta ve sonda 8 ilmek haroşa olacak. Ortadaki ilmeklerimiz ters olacak. Ortadaki ilmeklere geldiğimizde bu artırdığımız ilmekten anlıyoruz. Onunla birlikte başlıyoruz ters örmeyi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ilmek ters ördüm. Kalan 8 ilmeği de haroşa örerek modelimin arka yüzünü tamamlamış oldum. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 4. artırma sıramdayım. Yine 8 ilmek haroşa. Eminim mantığı kavradınız. Artırmalarımız 5 tane olana kadar bu şekilde devam edeceğiz. 8 ilmek haroşadan sonra bir doladım. Düz örerek ilerliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir doladım. 8 ilmek haroşa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Çevirdim. Arka yüzdeyiz. Yine 8 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Karşımda ters bir alttaki artırdığım ilmek var. Onu ters örerek ilerliyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ters ördüm. Kalan 8 ilmeğimi haroşa örüp modelimin arka yüzünü tamamlamış oldum. Çevirdim. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine 8 ilmek haroşamı örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5. artırma sıram bakın. Şuradaki deliklerden anlıyorum. Ajurlardan. Bir doladım. Düz örerek ilerliyorum. Doladıktan sonra 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane düz ördüm. Bir doladım. Kalan 8 ilmek haroşamı örüp sıramı tamamlıyorum. Ve çevirdim. Arka yüzdeyiz. 8 ilmek haroşa. Sekiz ilmek haroşadan sonra artırdığım ilmeği görünce ters örmeye başlıyorum. Ta ki diğer artırdığım ilmeğe kadar ters örüyorum. Evet, sol taraftaki artırdığım ilmeği de ters ördüm ve kalan 8 ilmeğimi haroşa örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Evet, burada buraya dilim diyelim arkadaşlar. 5 tane artırma yaptık. 5 sıra. Birinci dilimimiz bitti. Burada siyah ipimizi alacağız. Şöyle siyah ipimi de şöyle diyorum arkadaşlar. Ben bir tanesini bakın içeriden çıkardım ipin. Bir tanesini de dışarıdan çıkartıp yani iki tane siyah ip kullanacağım. Önce içinden çıkardığım ipimi aldım. Evet, buradan şöyle ilmeğimin böyle baştaki ilmeğimizi sökelim arkadaşlar. Şöyle ipimi arkaya aldım. Burada siyahla başlayacağım için şöyle bu ilmeğin içinden geçtim. Buraya düğüm atacağım. Evet, düğüm attım. 8 ilmek haroşamı siyah ipimle örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 ilmek haroşamı siyah ipimle ördüm. Şimdi siyah ipimi bırakıyorum. Pembe ipimi alıyorum. 5 ilmek örüyorum. 1 2 düz örerek ilerliyorum. 2 3 4 5. Bir doladım. 5 ilmekten sonra bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. 5 ilmek daha örüyorum. 1. Tekrar bir V oluşturacağız. 5 sıra artırma yapacağız. Evet, 2 3 4 5 ilmekten sonra dediğim gibi dilerseniz ipin dışından alın, dilerseniz küçük bir yumak yapabilirsiniz. Çünkü fazla örmeyeceğiz. Şöyle ne kadar diyebilirim? 10-12 metre kadar, hatta 15 metre siyah ip ölçüp kesebilirsiniz. Onu kullanabilirsiniz. 15 metre yeterli diye düşünüyorum. Evet, siyah ipimi şöyle buradaki ilmeğime düğüm atarak bağlayayım ki sorun çıkarmasın. Ve kalan 8 ilmek haroşamı da siyah ipimle örüyorum. 2 pembe ipimi bıraktım gördüğünüz gibi. 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi arkası geçiyor. Evet. Bu şekilde yaptık. Çevirdim. Arka yüzden siyah iple ördüğüm ilmeklerim yine haroşa. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve haroşa örerek ilerliyorum. 8 ilmek haroşa. 8. ilmeğimi ördüm. Burada siyah ipimi bıraktım. Pembe ipimi şöyle alttan alıyorum. Şöyle alıyorum. Şunu şu şekilde yerleştiriyorum ki orada delik oluşmasın. Ters örerek ilerliyorum. Şöyle sonra şu iki ipi birbirine bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Delik oluşmasın, şöyle çektirip 2 böyle ters örerek ilerliyorum.
4. Pembe ilmeklerimi hepsini ters örüyorum. Evet, siyah ipime gelince de şöyle şu şekilde alıyorum. Bakın. Pembe yukarıda, siyahı bu şekilde aldım. Üste arkaya alıp kalan 8 ilmeğimi haroşa örerek sıramı tamamlıyorum. Ve çevirdim. İkinci artırma sırasındayız. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Siyah ilmeklerim haroşa 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 ilmekten sonra pembe ipimi şöyle bakın bu şekilde alıyorum. Bir, 2, düz örerek ilerliyorum. 3, 4, 5 ilmek ördüm, bir doladım. Ortada 3 ilmek daha örüyorum. 2, 3 ilmek ördükten sonra bir doladım. 5 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Siyah ipime geldim. Buradaki siyah ipimi şöyle bu şekilde bak. Pembe bu üstte kalacak şekilde siyah ipimi aldım. Ve kalan ilmeklerimi haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Çevirdim. Arka yüzdeyiz. Siyah ilmeklerimiz haroşa olacak. Haroşalar haroşa, tersler ters olacak. 8 ilmek haroşamı örüyorum. Şöyle ip kendime doğru alıp pembeyi bakın şöyle bu şekilde çapraz şekilde alıyorum ki delik oluşmasın. Pembe ilmeklerimi pudra pembesi ipimle örüyorum. Ters olarak örüyorum. Artırdığım ilmekler de ters olarak örülecek. Sadece siyahları haroşa örüyorum. Evet, siyah ipime geldim. Şöyle yine şöyle siyah ipimi alttan yukarıya doğru aldım. Çapraz şekilde aldık. Şöyle ipimi arkaya alıp kalan 8 ilmeğimi de haroşa örerek sırayı tamamlıyorum. Ve çevirdim. Üçüncü artırma sırasındayız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 8 ilmek haroşa örüyorum. Dediğim gibi siyahlar haroşa. Evet, siyah ipimi bırakıyorum. Pembe ipimi şöyle alttan çapraz şekilde yukarıya aldım. 5 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördükten sonra bir doladım. Ve ortada düz örerek ilerliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Bir doladım. 5 ilmek daha örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Pembe ipimi bırakıyorum. Buradaki siyah ipimi alıyorum. Şöyle çapraz şekilde 8 ilmek haroşamı örüyorum. Evet, üçüncü artırma sıramı da tamamladım. Çevirdim. 5 tane olana kadar artırmalarımız bu şekilde devam edeceğiz. Arka yüzden bilirsiniz artık. Siyah olanlar haroşa. Pudra pembesi ördüklerim ters. Evet, 8 ilmek haroşamı ördükten sonra şöyle pembe ipimi alttan yukarıya doğru alıyorum ki delik oluşmasın. Ve ortadaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şöyle hızlıca öreyim, eminim anladınız.
Evet, siyah ipime geldim. Şöyle siyah ipimi alttan şöyle çapraz şekilde aldım. İpimi arkaya aldım. Kalan 8 ilmeğimi haroşa örüp sıramı tamamlayacağım. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldığım haroşa örerek ilerliyorum 8 ilmeğimi. Evet, 8 ilmek haroşamı ördüm. Burada pembe ipimi alacağım. Şöyle alttan yukarıya doğru alıyorum. 5 tane düz. Şöyle 1 2 3 4 5. 5 düzden sonra bir doladım. Düz örerek ilerliyorum. Sayı artıyor. 1, ortadaki ilmekleri biliyorsunuz. 3 artırma yaptığımız için. 4 5 6 ve 7. 7 ilmekten sonra bir doladım. Kalan 5 ilmeğimi de örüyorum. Sıra ipimi alıyorum. 8 ilmek haroşamı örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, çevirdim. Arkayı bilirsiniz artık. Baştaki 8 ilmek haroşa, ortadaki pembe pudra pembesi ilmeklerim ters, sondaki 8 ilmek haroşa. Sırayı tamamlayalım. Evet, ön yüze geçtim. Yine baştaki 8 ilmek haroşamı örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Siyah ipimi bıraktım. Pembe ipimi aldım. 5 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5. 5 ilmekten sonra 5. artırma sıramdayım. Yani son, bu dilimin son sırası. Bir doladık. Düz örerek ilerliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek ördüm. Bir doladım. 5 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Siyah ipimi aldım. 8 ilmeğimi haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Çevirdim. Evet, arka yüzü bilirsiniz. Artık anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Baştaki 8 ilmek haroşa, sondakiler 8 ilmek haroşa, ortadakiler ters olacak. Evet, ön yüze geçtim. Şöyle dediğim gibi bakın 5 sıra artırma yaptık. Yani bir desenimizi daha tamamladık. Şimdi burada 8 ilmek haroşamı örüyorum. 1 2 3, bir sonraki desene geçeceğiz. 4 ya da dilime diyelim. 7 ve 8. 8 ilmekten sonra 5 ilmek daha siyahla örüyorum. Bunlar da haroşa olacak. 1 2 3 4 5. Evet, 13 ilmeğimizi 3 6 9 12 13 ilmeğimizi haroşa örmüş olduk. Artık bunlar sabit olacak. 13 ilmek haroşadan sonra pembe ipimi alıyorum. Şöyle yine şöyle çapraz şekilde alalım. 5 ilmek örüyorum. 1, burada ilk sırasında yaptığım işlemin aynısı. 2 3 4 5 ilmek ördüm, bir doladım. Bir düz ördüm, bir doladım. 5 ilmek daha örüyorum. 1 2 3 4 5. Burada 5 ilmekten sonra siyah ipimi alıyorum. Bu 5 ilmeğimi de siyah
ipimle örüyorum. 2 haroşa olarak öreceğiz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Evet, çevirdim. Arka yüzden baştaki 13 ilmek haroşa, sondaki 13 ilmek haroşa, ortadaki pembe ilmeklerim de ters olarak örülecek. Evet, arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. 13 ilmek haroşamı örüyorum. Sabit olan 13 ilmek haroşamızı örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 ilmekten sonra siyah ipimi bıraktım. Pembe ipimi alıyorum. 5 ilmek örüyoruz. İkinci artırma sırasındayız. 1, 2, 3, 4, 5. Hep bu şekilde olacak. 13 ilmek ördükten sonra 5 ilmek öreceğiz. Bir dolayacağız. Ortadaki ilmeklerimizi öreceğiz. Şöyle 3 ilmek örüyorum. Bir sonraki sırada 5 ilmek öreceğim. Bir sonraki ön yüzde. 3 ilmekten sonra bir doladım. Yani 5 ilmek kalana kadar da düz örüp sonra bir dolayıp kalan 5 ilmeğinizi örebilirsiniz. Evet, kalan 5 ilmeğimi ördüm ve siyah ipimi aldım. Kalan 13 ilmeğimi siyah ipimle haroşa örerek sıramı tamamlayacağım. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. Artık bilirsiniz. Bu artırmalarımızı, ikinci artırma sırasını tamamladık. 5 tane bu dilimdeki artırmalarımızda 5 tane olana kadar yapalım. Bir sonraki desen sırasında, dilim sırasında diyelim, kaç tane siyah olacak onu göstereceğim. Evet, bu desenimi de tamamladım. 5 sıra artırma yapmış oldum. V şeklinde desenim açığa çıktı. Şöyle desenlerinde toplamda bakın, artırma desenlerim 1, 2, 3 tane oldu. Şimdi bir sonraki desene geçeceğiz. Siyah ipimi aldım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Haroşa örerek ilerliyorum. 3, 13 ilmeğimi örüyorum. Şöyle yine de sayayım. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmeğimi ördüm sabit olan. Sonra pembe ipimden 5 ilmek daha örüyorum. 1, hatta 14 diyelim. 14, 15, 16, 17, 18 ilmek haroşa olacak bundan sonra. Burada pembe ipimi alıyorum. Şöyle çapraz şekilde. 5 ilmek örüyorum. Bir sonraki desene geçmiş olduk. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmekten sonra bir doladım. Birinci desen sırasında, yani burada yaptığım işlemin aynısı. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. 5 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Pembe ipimi bıraktım. Buradaki siyah ipimi alıyorum. 5 ilmek pembe ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Evet, ortada şöyle beraber sayalım. 3, 6, 9, 12, 13 tane pembe ipimle örmüşüm. Haroşa örerek ilerliyorum. Evet, sırayı tamamladım. Yani bir sonraki desenin ilk sırasını, birinci artırma sırasını yapmış olduk. Arka yüzden artık bilirsiniz. Siyahları haroşa, ortadaki ilmeklerimi ters, diğer siyahları haroşa öreceğim. Bir sonraki ön yüzde de siyah ilmeklerimi haroşa öreceğim. 5 ilmek ördükten sonra bir tane artırma yapacağım. 3 ilmek örüp bir artırma yapacağım. 5 ilmek örüp siyah ipime geçip haroşa örerek ikinci artırma sıramı da tamamlamış olacağım.
Yine 5 sıra artırma olacak şekilde örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Toplamda desenlerimizi sayıyorum. 1, 2, 3, 4 desen oldu. Şöyle basamaklarında basamak olarak sayarsak bakın bu 1, 2, 3 ve dördüncü basamak diyelim. Böyle eğer ki 36-37 numara ayak için giyenler de böyle aynı şekilde bu boyutta yapabilirler. Ama 39-40 numara ayağa göre örmek isteyenler bir sıra daha bir de yani bir desen daha örsünler. Artık bilirler diye düşünüyorum. Evet, şimdi ne yapacağız? Burada burun kısmını oluşturacağız. Şöyle siyah ipimi kesiyorum. Pardon, krem diyorum. Pembeyle yapacağım arkadaşlar. Şöyle buradaki siyah ipimi de kesiyorum. Siyah ipimle şimdilik işim bitti. Evet, buradaki pembeyi de keseceğim. Şöyle başa alacağım, o yüzden şöyle şuradan keseyim. Ortada 11 ilmek ayıracağız. Ortada 11 ilmek, şöyle sağ taraftan bakın pembe ilmeklerimi sayıyorum. 3 5 ilmek bıraktım. 6.'ya işaret koyuyorum. Sol taraftan da 3 5 ilmek bıraktım. 6.'ya işaret koyuyorum. İşaret koymanıza da gerek yok. Elinizde yoksa. Şöyle işaret koyduğum ilmeklerle birlikte bakın toplamda ortada 3, 6, 9, 10, 11 ilmeğim var. Evet. Şöyle burun kısmını oluşturacağız. Yine şu ilk ilmeğimi sökeyim. Tekrar yerleştirip bu ilmeğe düğüm atacağım. İki ipi birbirine de bağlayabilirsiniz. Benim gibi de yapabilirsiniz. Ya da bir düğüm atıp sonra iki ipi birbirine bağlayabilirsiniz. Evet. Haroşa örerek ilerliyorum. 18 ilmeğimi öreceğim. Siyah ilmeklerimi örüyorum yani. Evet. 18 ilmeğimi ördüm. Artı 5 ilmek daha örüyorum. 1. Şöyle burada iki ipi birbirine bağlayabilirsiniz. Ya da onu sonra tığla gösteririm arkadaşlar. 2, 3, 4. Evet, siyah ilmeklerden sonra 5 ilmek daha ördüm. Şimdi burası yan kısmı olacak. Şimdi ortadaki işaretlediğim ilmeğe geldim. Sayıyorum. 1, 10 ilmek örelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ve 12. ilmeği ikisini bir örüyorum. Haroşa olarak örüyoruz. İkisini bir ördüm, çevirdim. İpim arkada, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu bir. Yine haroşa örerek ilerliyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. ilmeği ikisini bir örüyorum. Ve çevirdim. İpimi arkaya aldım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Artık yerleri belli, işaretlerimi çıkartabilirim. Şöyle ayrık duruyor. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. 11 ilmeğimi 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. ilmeği ikisini bir örüyorum. Ve çevirdim. İpim arkada, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine haroşa örerek ilerliyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın 11 ve 12. ilmek ayrık duruyor. Oradan anlarsınız.
11 ve 12. ilmeğim ikisini bir örüyorum. Yani saymanıza da gerek yok aslında. Çevirdim. Karıştırıyorsanız sayabilirsiniz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. 11 ve 12. ilmek ikisini bir ördüm ve çeviriyorum. İpim mutlaka arkada. Sonra ilk ilmeğimi örmeden aldım ve yine haroşa örerek ilerliyorum. Buralarda iplerimizi nasıl saklayacağız arkadaşlar? Bakın bayağı bir iplerimiz oluşmuş. Şöyle sonra da yapabilirsiniz. Ben unutur belki sonrasında. Şöyle onu ne yapacaksınız göstereyim. Şöyle bakın tığ aldım. Şöyle şuradan boşluk oluşmamış. Şöyle geçirip buraya şöyle bir yere siyah kısmı da geçirebilirim. Burada bir zincir çekeceğim. Şöyle bir zincir çekip şöyle biraz daha yürütüp ipinizi kesebilirsiniz. Evet, bu şekilde. Eğer ki delik oluştuysa siyah kısımdan geçirip o şekilde saklayabilirsiniz. Yani kapatabilirsiniz. Evet, yine 10 ilmek öreceğim. 11 ve 12. ilmek ikisini bir örüyorum ve çeviriyorum. İpimi arkaya aldım. İlk ilmeği örmeden aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. Topuk arkasını bu şekilde yapıyoruz. Hatırlarsanız genelde topuk arkalarını böyle örüyoruz. 11 ve 12. ilmeği ikisini bir ördüm, çevirdim. Evet, böyle devam edecek. Bu yan kısımlarda hiç ilmek kalmayacak şekilde örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Ortada sadece 11 ilmeğim kaldı. Yan kısımlardaki ilmeklerim bitti. Şimdi ne yapacağım? Bu yan kısımlardan tel alacağım ve o şekilde devam edeceğim. Evet, burada ipimi kesmek zorundayım. Şöyle şu şekilde biraz bırakıp kesiyorum. Şişimi aldım. Buradan sağ taraftan şöyle başladığımız yer gördüğünüz gibi burası. Buraya girip tel alacağım. Tığ yardımıyla da alabiliriz. Şöyle girip burada bir zincirle ilmek çıkartıyorum. Şişime geçiriyorum. Şöyle iki teli alıp içinden ilmek çıkartıyorum. Bakın. İki tel alacak şekilde giriyorum. İlmek çıkartıyorum. Dediğim gibi tığla da alabilirsiniz, şişle de. Böyle her sıradan bir tane ilmek çıkartalım. 21 tane ilmek olması lazım. Şöyle 5 oldu. 6. Zor oluyorsa tığla alabilirsiniz. Şöyle sıkı ördüyseniz her sıraya girip ilmek alıyorum. Evet, şöyle. Hatta tığla alayım biraz da. Giriyorum, ilmek alıp şişime geçiriyorum. Evet, buraya kadar gelelim. 21 tane ilmek olması lazım. Evet, 21 tane ilmek çıkardım yan taraftan. Burada iki ipi birbirine bağlayalım, sıkılansın. Şöyle. Burada 11 ilmeğimi örüyorum. Böyle haroşa örerek ilerliyorum.
Evet, 11. ilmeğimi de ördüm. Bu taraftan da ilmek çıkartacağım. Şöyle. Burada iki ucu açık şiş kullansak daha iyi olur. Evet. Şöyle. Sıradaki yuvaya giriyorum. İlmek alıyorum. Hatta buna geçirelim direkt. İki ucu açık dedim ama kusuruma bakmayın. Şöyle. Bununla devam edeyim. Evet. Şöyle. Her sıradan ilmek alıp şişime geçiriyorum. İki ucu açık şişiniz varsa ona da geçirebilirsiniz. Daha kolay olur ama böyle de çok zor değil arkadaşlar. Beraber yapalım. Hani ben nasıl ördüm görürsünüz zaten. Şöyle. Evet, bu taraftan da 21 tane ilmek çıkartıp döneceğim. Evet, burada da 21 ilmeğimi çıkardım. Toplamda 53 tane ilmeğim oldu. Şimdi çevirdim. Bakın burada birazcık sıkılık var ama ördükçe düzelecek. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya alıp haroşa örerek ilerliyorum. Evet, git gel yapacağız. İlk birkaç sıra böyle sık olabilir. Sorun olmaz ama zor değil. Evet, haroşa örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Şöyle çevirdim. Ön yüzdeyim. Yine haroşa örerek ilerleyeceğim. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Ve haroşa örerek ilerliyorum. Bakın bu tarafta bir sıra haroşamız oluştu bile. Dediğim gibi git gel haroşa öreceğiz. Böyle. Başka hiçbir işlem yok. Artırma, eksiltme hiçbir işlem yok. 53 ilmek. Hep haroşa olacak. Kaç sıra olacak diye sorarsanız ben 25 sıra haroşa olana kadar ördüm ama siz ayağınız daha küçük, daha büyük de olabilir. Topuk arkasında şöyle 3 parmak, topuk arkasında 3 parmak kalana kadar örün, ayağınıza geçirin, o şekilde bakın. Sonra topuk arkasını öreceğiz. Evet, ben de tamamlayıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Bu yan kısımdan itibaren, ilmek aldığım yerden itibaren 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25 sıra ördüm. Şimdi topuk arkasını yapacağız. Şöyle sağ taraftan 21 ilmek sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21. Evet, 21 ilmek atladım. İlk 22. ilmeğime işaret koyuyorum. Sol taraftan da 21 ilmek sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 22. ilmeğime işaret koyuyorum. Ortada 11 ilmek ayarlamış olduk. Bakın 3, 6, 9, 10, 11. Evet, şimdi işaretleyici koymanıza da gerek yok. Beraber sayarak örebiliriz. Şöyle bir ilmeklerimizi sayarak öreyim. 2, 3, 4, 21 ilmeğimizi örelim. Benimle aynı yaptıysanız, farklı sayıda yaptıysanız da ortada yine 11 ilmek kalacak şekilde ayarlayın. Evet, kamerayı çok aşağıda tutmuşum. Örmesi zorlaştı.
Evet, 21 ilmek ördükten sonra ortadaki 10 ilmeğimi örüyorum. 1 sayarak örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmek ördüm. 11 ve 12. ilmeği ikisini bir örüyorum. Çevirdim. Evet, çevirdim. Şöyle ipim arkada, ilk ilmeğimi örmeden aldım ve yine sayıyorum. 2, bu 1, şimdi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. ikisini bir örüyorum. Yine haroşa olarak örüyoruz. Şöyle çevirdim. İpim arkada, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle artık işaretleyicimizi çıkartabiliriz. Yerleri belli, bakın ayrık duruyor, oradan anlarsınız. Burada da ayrık duruyor. Bu bir örmeden aldığım ilmek. 2 sayıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. ikisini bir örüyorum ve çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve yine haroşa örerek devam ediyorum. Dediğim gibi saymaya da gerek yok. Şöyle 11. ilmeğim bu. Ortada bir boşluk var. 12. ilmeğim de bu. Oradan anlayabilirsiniz. Evet, 11 ve 12. ilmeği ikisini bir örüyorum ve çeviriyorum. İpim arkada. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine haroşa örerek ilerliyorum. Karıştırırsanız sayabilirsiniz. On bir ve 12. ilmek ikisini bir örüyorum. Ve yine çevirdim. İpim arkada. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ve haroşa örerek ilerliyorum. Topuk arkasında bu şekilde yapacağız. On bir ve 12. ilmek ikisini bir ördüm. Ve çevirdim. İpimi arkada. Yine aynı işlemi yapacağım. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. Şöyle ayağınıza geçirin, eğer ki büyük olduysa arkadaşlar, şöyle son 4 ilmek kalan 5 ilmek kalana kadar örüp arkayı üçgen şeklinde şöyle kapatabilirsiniz. Bilmiyorum derseniz yorum kısmına yazın. Başka ördüğüm patiklerde o şekilde, o teknik uyguladıysam onu bulur, size linkini atarım. Evet, yanlarda hiç ilmek kalmayana kadar, sadece 12 ilmek, ortada 11 ilmek olacak şekilde kalana kadar böyle devam edelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi arkayı da tamamlamak üzereyim. Şöyle son arka yüzden son 2 ilmeğimi, yani 11 ve 12. ilmeği ikisini bir ördüm. Ortada şöyle beraber sayalım. 3 6 9 10 11 ilmeğim kaldı. Şimdi bu ilmeklerimi keseceğim. İlk 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktardım, ikisini bir örüyorum. Evet, ilmeğimizi sol şişimize aktaralım, ikisini bir örelim. Bu şekilde tamamen keselim. Evet, tamamdır. Şimdi kenar gideceğiz arkadaşlar. Kenarını aynı renkle de yapabilirsiniz. Burada kullandığınız renkle de yapabilirsiniz. Ben siyahla yapacağım. Öyle daha güzel gösterir kendisini. Şöyle burada şöyle ilmeğimi genişlettim.
Şöyle bir sonraki sıraya bakın. Yan tarafa tığımı batırdım. Tabii tığ alalım arkadaşlar elimize. Kenar yapacağız o yüzden. Şöyle içe çektim ipimi. Bir düğüm attım. Ve ipimi kesiyorum. Şöyle şuradan da bir zincir çekeceğim ki iyice saklansın. Sonra yukarıya çıkmasın. Ve yürütüp fazlasını alıyorum. Evet şöyle. Siyah ipimi aldım. Bir zincir çekiyorum. Şöyle arkadan başlayalım. Şöyle şuraya sabitliyorum. Bakın buraya başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Aynı yere tekrar başına dolamadan batıyorum. Şöyle 2 sıra bakın. 2 yuva atlıyorum. Üçüncüye başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Aynı yere tekrar başına dolamadan batıyorum. 1 2 yuva atladım. Üçüncüye başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Aynı yere tekrar batıyorum. 2 yuva atladım. Üçüncüye başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Aynı yere tekrar batıyorum. 2 yuva atladım. Üçüncüye başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Aynı yere tekrar batıyorum. Evet. Ağız kısmında bu şekilde yapacağım. Farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Benimle aynı da yapabilirsiniz. Şöyle geniş gibi duruyorsa arkadaşlar. Üçüncüye de arada dördüncüye batabilirsiniz. Ona göre ayarlayın ya da elinizi sıkı tutun. Böyle tamamen etrafını yapıp döneceğim. Evet gördüğünüz gibi etrafın sonuna geldim. Şöyle en son buraya yaptım. Şöyle ilk başladığım yerin bakın buraya sık iğneye batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Şöyle çevirdim içeriye. Alacağım ilmeğimi. Şu şekilde. Buradan bir zincir çekiyorum ipimi. Birazcık uzun bırakıp kesiyorum. Evet burada da arka tarafta da bir zincir çekmek istiyorum. İyice saklamak adına. Sonra biraz ilerletip ipimin fazlasını kesiyorum. Tamamdır. Evet bitti. Gördüğünüz gibi. Şöyle manken ayağım da yok. Şöyle elime geçireyim. Çok hoş, çok güzel oldu. Bu şekilde örmem dediğim gibi çok çok istendi. Hatta dün bile takipçim yazmıştı. Evet, beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Eğer ki bu modeli şimdi değil de ileride örmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Beni Instagram'dan da takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Ören Hanım Emine yazarsanız beni Instagram'dan bulabilirsiniz. Oradan istediğiniz modeller olursa bana atabilirsiniz. Ördüğünüz modelleri bana atabilirsiniz. Çok mutlu olurum böyle görünce. Evet, böyle bugünlük de bu kadar. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.